Merhabalar, Hobilerim Örgü kanalına hoş geldiniz. Biliyorsunuz ilk videomuzda modelin kuruluşunu gördük. Ben istediğim genişliği, büyüklüğü elde edene kadar modeli kurmaya devam ettim. Ve son sırada kenar çalışması yapabilmek için modelin etrafını komple trabzanlarla bir çerçeve haline getirdim. Bu videonun açıklama bölümüne bölüm linkini bırakacağım, birinci linki. Orada kullandığım iple trabzan sayılarına kadar bütün bilgileri, bütün detayları rahatlıkla görebileceksiniz. Hemen kameramı ayarlıyorum ve modelin etrafındaki trabzan sayılarını görelim diye bıraktığım noktayı birlikte kurmaya devam edeceğiz. Ben kameramı ayarlarken siz kanala abone değilseniz abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Kaldığımız yerden kurmaya devam ediyoruz. Köşe noktama yakın bir yere kadar kurulumu yaptım ki bu köşelerdeki kurulumu daha net anlayalım. Köşenin iki tarafında iki tane küçük boşluğumuz var. Bu iki tane küçük boşluklara içerisine 2 adet trabzan yapıyorum. Bir tane de alttaki trabzanın üzerine yapıyorum. Tekrar 1 2 adet alttaki trabzanlarımdan köşemdeki 2 3 4 5 6 7 tane trabzanımı yaptım. Şuradan sayacağım. 2, 4, 6, 7. Tam 7 tane trabzanımı yaptım. 8. trabzanımı yapıyorum. Buraya bir V yapmam gerekiyor. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Aynı noktadan başlayarak bakın aynı yere bir tane daha yaptım. Burası köşe olacak tekrar. Trabzanlarımı yaparak ilerliyorum. Evet, iki tane iç kısmına yapıyoruz. Küçük boşluklarımızın içerisine 2 adet yapıyorum. Bir adet trabzan üzerine yapıyorum. Tekrar bir tane yine trabzan üzerine yapıyorum. Büyük boşluklarıma geldim. 5 zincir çekerek oluşturduğum. Bunlara da 5 adet trabzan yapacağım. 1 2 3 4 ve 5. Bir tane de alttaki trabzan üzerine yapıyorum. Kenar çerçevelemesini trabzanlarla yaparken bu şekilde yapıyoruz. Komple modelin etrafını trabzanlarla doldurarak dolanıyorum. Modelimin etrafını komple trabzanlarla çevreledim. Buradan başlangıç noktam burasıydı ve bitiş noktam burası oldu. Kenar yapabilmek için ipimi herhangi bir köşede, önümdeki herhangi bir köşeden sabitleyerek kenar çalışmamızı yapmaya başlayacağız. Kenarım için ipimin ucuna şöyle bir zincir ilmeği atıyorum ipimi sabitleyebilmek için. Hemen burada köşemin yanındaki ilk trabzandan ipimi sabitliyorum. Kenar yapabilmek için. Buradan sabitledim. 3 zincir çekerek yukarı çıkıyorum. Bu 3 zincir benim birinci trabzanım olacak. Tığımın başına ipimi aldım. Tekrar 2 3 ve 4. 4 adet trabzan yapıyorum.
Bir tanesini trabzan üzerine yaptım. 3 tanesini iç kısma yaptım. 4 adet zincir çekiyorum tekrar. 1, 2, 3 ve 4. Aynı şekilde 3 tane köşe noktama yapıyorum. 2 ve 3. Bir tane de tam dipteki trabzan üzerine yapıyorum. Böylelikle 4 adet trabzanımı yapmış oldum. Köşelerimdeki kurulumum 4 köşemde de bu şekilde olacak. Buradan 5 adet zincir çekiyorum. 4 ve 5. Doğaçlama ilerliyoruz. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6. trabzanın üzerine bir adet trabzan yapıyorum. Arada 2 adet zincir çekiyorum. Aynı trabzanın üzerine bir tane daha trabzan yapıyorum. Buraya bir V oluşturmuş oldum. Hiç zincir çekmiyorum. 1, 2, 3. trabzanın üzerine bir trabzan daha yapıyorum. 2 adet zincir çekiyorum. Aynı noktaya bir trabzan daha yapıyorum. 1, 2, 3. trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. 1, 2, aynı noktaya bir adet daha trabzan yapıyorum. Şimdi bakın 3 tane yan yana V yapmış oldum. 1, 2, 3 grup oluşturdum. 5 adet zincir çekiyorum. Arada 1, 2, 3, 4, 5 trabzan atlıyorum. 6.'nın üzerinden başlıyorum. 2 adet zincir çekiyorum. V'mi yapıyorum. 1, 2, 3'ün üzerine bir trabzan. Bir grup daha oluşturdum. Bütün kenar boyunca bu kurulumu yapacağım. Burada dikkat etmem gereken iki köşe arasında bu gruplarımın mesela 2 tane oldu. 3, 4, 5, 6 her kenarda eşit sayıda gruplar olması gerekiyor. Düzgün bir kenarımız olsun diye. Bir sıra dolanıyorum bu şekilde. Evet, kenar için modelin etrafını bir sıra dolandım. İki köşeden ortada bir kenarda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane model kuruldu. Bütün kenarlarda eşit olmasına dikkat edeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir sıra boyunca komple dolandık. Şimdi bir üst sıra için kurmaya devam ediyoruz. Başladığım yerle birleştirdim. Bir üst sıra için 3 adet zincir çekiyorum. Bu 3 zincir, bu benim alttaki ilk trabzanım. Önümde 4 adet trabzanım var. 4 trabzanımı tekrarlıyorum. Köşeme 2 adet daha yaparak trabzan sayımı 6'ya çıkarıyorum. Bir, iki, üç, 4 zincir çektim. Tekrar iç kısımdan 1, 2 adet trabzanımı yapıyorum. Alttaki 4 taneyi de yaparak 6'ya çıkartıyorum. Şimdi buradan geçerken 5 adet zincir çekmiştim. Biraz bol bol durdu. 4 adet zincir çekeceğim. Bu geçişlerdeki zincir sayısını lütfen kendi elinize göre ayarlayın.
Yapmış olduğum V'min içerisine tekrar V'ler yapacağım. Bir trabzan yaptım. Arada 2 zincir çekiyorum. Tekrar bir trabzan. Hiç zincir çekmeden yanındaki trabzanın içerisine, V'nin içerisine bir trabzan yapıyorum. İki adet zincir çekiyorum. Tekrar bir trabzan. Bir, iki. Yani alt sırayı bir sıra daha tekrarlıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir sonraki. 2 adet zincir. Tekrar bir yanındakine. Evet, şöyle bir bırakalım daha net görün. Kameramı da düzeltiyorum. Şimdi köşeden 2 tane artırdım. Bir üst sırada yine köşeden 2 tane artıracağım. Hiçbir değişiklik yapmadım. Alt sırayı tekrarlıyorum. İkinci sıra bir sıra daha. Bu sıram bitecek. Bir sıra daha tekrarlayacağım ve son sırada kurulumda tekrar bir araya geleceğiz. Bu şekilde bu sırayı bitiriyorum. Üçüncü sırayı tamamlıyorum. Dördüncü sırada modelin kenar çalışmasını bitireceğiz. Dördüncü sırada tekrar bir araya geleceğiz. Köşelerden hep 2-2 trabzan artırmam olacak. 6 trabzanım oldu. 8 olacak. Dördüncü sırada son sırada da 10 trabzan şeklinde köşeleri kurmaya devam edeceğiz. Bu sıramı bitirip bir sıra daha dolanıyorum. Oradan itibaren kurmaya devam ediyoruz. Kenar çalışmamı 3 sıra boyunca tamamladım. 4. sıra kurulumu kirpikli bir şekilde yapıyoruz. Bir kenarım kalana kadar oranın kurulumunu da hazırladım. Buradaki çalışmayı birlikte kirpikli bir şekilde yapacağız. Şöyle göstermek istiyorum. Harika bir kenarımız oldu. Modelimiz de gerçekten uyumlu. Kameramı yakınlaştırıyorum ve birlikte son sıra kurulumu yaparak modeli tamamlıyoruz. Sonra bitmiş şeklini ve tam ölçülerini hep birlikte görüyoruz. Başladığımız yerle birleştirdik. 3 zincir çekerek yukarı çıkıyorsunuz. Ben o sırayı dolandığım için bu kenardan gösteriyorum. Birinci trabzanımızı yaptık ve birinci trabzanımızın üzerine kirpik yapıyoruz. 3 adet zincir çekiyorum. 3 tane zincirimi çektim. Geriye dönüyorum trabzanın üzerinden. Şöyle bir ilmek alıp zincir ilmeğimden geçiriyorum ve kirpiğimi yapıyorum. Burada 5 adet trabzan yapacağım. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane trabzanımı yaptım. Bunun üzerine de kirpik çalışması yapıyorum. 3 zincir çektim. Geriye dönüyorum ve kapatıyorum. Tekrar önümdeki trabzanları yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Tekrar kirpik yapıyorum. Bu tarafa dönüş yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 tane trabzan yapıyorum. Tekrar üzerine kirpik yapıyorum. Şimdi benim 1 2 3 1 2 3 4. sırada kirpiklerim oluyor. Siz daha geniş bir kenar çalışması yapmak isterseniz buradaki tabii ki trabzan sayıları da iç kısımdan arttığı için ona göre ayarlamanız gerekiyor aradaki kirpiklerinizi. Hemen
trabzanlarımı yapıyorum. Sıranın sonundaki trabzana da yine bir kirpik yapıyorum. Bir, iki, üç, dört. Modelime geldim. Buraya bir trabzan yapıyorum. Şimdi bu V'lerimizi de kirpikli bir şekilde çalışacağız. 3 zincir çekiyorum. Yine bu şekilde trabzan üzerinden alıyorum. Tekrar aynı noktaya zincir çekmiyoruz hanımlar. Bir trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmiyoruz. Şurada 2 tane zincirimiz var. Onu çekmiyoruz son sıramızda. Bolluk olmasın diye. Ama böyle bir daralma olursa tabii ki bir tane zincir çekebilirsiniz. Tekrar kapatıyorum. Aynı noktaya bir trabzan daha. Bir tane daha görelim. Bir trabzanımı yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Şu şekilde bakın, trabzanın tam bitiş noktasından 2 tane ilmeğin tığımı geçirdim. Bir ilmek alıp kirpik zincirinden geçiriyorum. Aynı noktaya bir tane daha yapıyorum. Son sıramı bu şekilde kirpikli çalışarak modeli tamamlıyorum. Geçişlerdeki zincir sayım yine 4. Bitmiş şeklini ve tam ölçülerini sıra sonuna kadar yapayım. Hep birlikte görelim. Evet, kenar çalışmamı yaparak da modelimi tamamladım. Modelin güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten çok güzel oldu. Bugün biraz hava bozuk, pulu pulu. Şöyle karşıdan karşıya baktığımda 25-26 santim bir model elde ettik. Şöyle bakalım tam orta kısımdan. Tabii ki modelin orta kısmını istediğiniz kadar genişletebiliyorsunuz. Bir sehpanızın üzerine yapabilirsiniz. Bir salon danteline yapabilirsiniz. Şöyle çaprazdan baktığımda da yine 34-35 santim bir model elde ettik. Güzel bir kenar çalışmasıyla modelimizi yaptık ve tamamladık. Ben kurulumu çok beğendim. Şöyle göstermek istiyorum. Umarım siz de sevmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun açıklama bölümüne bölüm linkini bırakacağım. Oradan rahatlıkla birinci videoya ulaşabileceksiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum bırakmayı unutmayın.